Selamünaleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Bugün ilk kez geldim ben Mersin'e arkadaşlar. Mersin'de bir imzamız vardı, etkinliğimiz vardı. Çok güzel geçti. Daha önce Tarsus'a gelmiştim. Beni tanıyor musunuz bilmiyorum ama ben sizi az çok tanıyorum. Mehmetleri, Onurları falan, eczacı arkadaşımızı falan. Tanıyorum, takip ettiğim yani hedef aldığım, mail ettiğim ilimde takip ettiğim bazı referanslardan birisi hayallendim. Bugün biraz daha yakından tanımak için geldim Mersin'e ve tanışma imkanım oldu. Çok güzel ağırladılar beni sağ olsunlar arkadaşlar. Tantuni sözünü İstanbul'da almıştım. İstanbul'da kermes yapıyordu arkadaşlar. Abi gel tantuni var burada dediler. Atladım arabaya gittim İstanbul'daki kermese. Orada bana koltuk falan taşıttırdılar, masa taşıttırdılar. Dedik abi Mersin'de yeriz dediler. Geldik şükür. Ben İstanbul'da birkaç kez yemiştim tantuni. Buradakini yiyince hiç yememişim yani hayatımda. Mersin'e gelsin yani tantuni meraklıları varsa Mersin'e muhakkak gelsin. Bu arada burası benim için biraz farklı. İlk kez böyle bir ilim yuvasında diyeyim. Daha önce tabii 200'e yakın ben seminer yaptım. Nasıl oluyor? Kültür merkezlerinde, seminer salonlarında halka açık oluyor ama burada bu ilime bu kadar böyle sıkı sıkıya bağlı insanlarla birlikte olmak benim için çok keyifli, heyecan verici. Bir de mutlu ediyor beni tabii ki. Çünkü çok daha fazla konuya hakim insanlar. Beni tanımayanlar için ben hem buradaki kardeşlerin kitabını tanıtayım hem de bizim fakirin nacizane bir şeyi var. Bu ailenin ağır abisi. Bu da ailemizin kızı. Fesleğen. Ee, Fesleğeni hani siz de sağ olun destek verdiniz. Hayallerim Fesleğen'in paylaşımını da yapmıştı geçtiğimiz haftalarla birlikte. Az çok belki biliyorsunuzdur konuyu. Fesleğen ve Seyyah diye bir karakter var aslında. Bu iki kişi sizi burada ne yapıyorsunuz? İlim hakikatlerini insanlara anlatıyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Namazı sevdirmeye çalışıyorsunuz. Allah'ı sevdirmeye çalışıyorsunuz. Nasıl bu dünya heva heves yuvasından kurtulup bir hizmete insanın kendisini adamasını anlatıyorsunuz. Bu kitaplarda da yani Eyvallah, Eyvallah 2, Mavi Kapak, Kırmızı Kapak 2 kitap. Bu da üçüncü oldu. Bu üç kitapta da Fesleğen ve Seyyah bir hikaye paylaşıyor. Kendi aralarında geçmiş olan şeyleri ve nasıl değiştiklerini anlatıyorlar. Yani burada videolarda yapılan şeyleri ben aslında edebiyat dünyasında, kitaplarda yapmak istiyorum. Biliyorsunuz bu devirde her yerde savaşmak lazım. Nacizane ben de kendimi edebiyat listelerinde, kitapçılarda hakikatleri sadece edebiyat yapmak amacıyla değil, bu hakikatleri anlatmak amacıyla mücadele ettiğimi düşünüyorum yani. Allah kabul etsin. Elimden geleni yapıyorum bu konuda. Birazdan söyleyeceklerimi burayı izleyenler için söyleyeyim. Siz zaten biliyorsunuz buraya gelenler. Yani burada çok inanılmaz işler yapıyorlar. Yani Mersin tabiri caizse bir yani haddim olmayarak yani bir bataklığın içinde hayalhanemi sanki bir çınar ağacı gibi bir bataklığa çınar ağacı dikmiş birkaç tane genç hayaller kurarak. Çok inanılmaz bir şey. Ve bugün o 4 katlı denilen yeri gezdim. Birkaç tuğla da ben taşıdım. Çok güzel hissettim. Daha önceden beri taşıyorum dualarımla ama bugün gittim. Fiili olarak elimden geleni yaptım. Bundan sonra da yapacağım. Ben kendimi sizden ayrı görmüyorum. Her ne kadar İstanbul'da çok daha büyük bir bataklığın içinde yaşıyor olsam da hep birlikte dualarımızın birleştiğini düşünüyorum. Burada çok fazla ilim öğreniliyor. Yani o hakikat çemberinin içi arkadaşlar işte Onur, Mehmet olabildiğince o çemberin içinde boşluk bırakmamak kaydıyla her konuya değiniyorlar. Sabır konusuna değiniyorlar. İşte namaz konusuna değiniyorlar. İşte haram sevda konularına değiniyorlar. Bugün benim bunlardan birisini seçip anlatmam seminerlerimde böyle yapıyorum. Ben de bir konu seçiyorum ve onu anlatıyorum bir saat boyunca. Biraz abesle iştigal olur belki. Çünkü zaten konuya hakimsiniz. Ben dedim bugün ne paylaşayım arkadaşlarımla? Zaten sabah akşam nefes almadan burada video çekiliyor. İnsanlarla bir şeyler paylaşılıyor. Ben bu çemberin Allah'ın bizi görevlendirdiği dünyaya git ve bu ilim çemberinin içinde olabildiğince çalış ve beni anlamaya çalış. Beni yakınlaşmaya çalış diye görevlendirdi. Bu çemberin içindeki en merkezdeki noktayı biraz anlatayım dedim. Çünkü en merkezdeki nokta, küçücük bir nokta o çembere dair bize çok bilgi verir. Ve önce bizim o çemberin merkezindeki noktayı ıskalamamamız lazım. Bu neye benzer? Bu çemberin merkezindeki nokta. Örneğin birisini say desek arkadaşlar. Nereden başlar saymaya? 1, 2, 3, 4, 5 kaça kadar say dediysek oraya kadar saymaya başlar. Kimse sıfır demez değil mi? Halbuki bütün matematik, şu makinenin oynaması, şu ışıklar, bütün her şey 0 ve 1 üzerine kurulmuştur. Sıfırı çıkartırsa bütün teknoloji, bütün matematik, bütün dijital, internet her şey çöker. Bugün insanlığın çökmesinin, bu dünyada böyle zulümlerin olmasının sebebi o sıfırı kaçırmamız.
Sıfırı unuttuğumuz için insanlık çöktü. Teknolojide unutulsaydı teknoloji çökecekti. İnsanlıkta unutulduğu için insanlık çöktü. Sıfır nedir peki? Sıfır biraz hani burası anlayacaktır diye düşünüyorum. Bir ince bir şey anlatacağım. Umarım aktarabilirim. Siz de biliyorsunuzdur mutlaka ama bu çemberin merkezindeki o nokta aslında hani kendini bil. Önce kendini bilmekle başlar ya her şey. Kendimizdir, ruhumuzdur. Mesela dışarıda arabamız bozulsa, arabamız kirlense ben bozuldum demem değil mi? Araba bozuldu derim. Benim arabam bozuldu derim. Yani benim kelimesini koyarım, ondan sonra benim arabam bozuldu derim. Ya da evim badanası eskidi, kırıldı, camı kırıldı. Benim evimin camı kırıldı derim. Biraz daha yakına geleyim. Saatimi çizsem şurada benim saatim çizildi derim. Ben çizildim demem. Benim saatim çizilmiş. Çünkü ben saate sahip olan benim ve saatim çizildi derim. Biraz daha yakına geleyim. Maçta ayağımı büksem işte benim ayağımı burktum derim. Bunların hepsi benim sahip olduğum şeyler. Biraz daha yakına gelelim. Ben gözlük takıyorum çünkü benim gözüm bozuk. Bakın benim gözüm bozuk. Ben bozuğum demiyorum. Çünkü göz benim sahip olduğum bir şeydir. Göz Anıl değildir. Hikmet Anıl olan şey o göz değildir. Ben sahibim o göze. Daha yakına geleyim. Midem ağrıyor. Bakın gitgide yakınlaştırıyorum örneklerini. Midem ağrıyor. Bağırsaklarım ağrıyor. Benim bağırsaklarım ağrıyor derim. Ya bütün organlarımı böyle sayabilirim. Benim şuyum ağrıyor, benim buna bu oldu, benim şu oldu. O zaman ben neyim arkadaşlar? Buradaki ince şeyi fark edebildik mi? Her şey benim bir şemse. O ben diyen şey nedir? Yani bunların hepsine sahip olan şey nedir? Ruh, öz. Yani Allah'ın aslında bizden istediği şey o. İşte insanın sıfırı odur. Matematikteki sıfır, teknolojideki sıfır. Her şeyi belirleyen şey insanda da budur. İnsana aktarırsak konuyu aynı bu çıkar. Biz onu kaçırdık. Biz onunla ilgilenmeyi bıraktık. Ama biz neyle ilgileniyoruz? Mesela fitness desem herkes bilir. Neye yararlı, nereye faydalı olduğunu biliriz. Kaslarımızı geliştiririz. Benim kasımı geliştirmek için ben fitness'e giderim mesela. Benim bacağımı güçlendirmek için ben fitness'e giderim. Ama bu benim bir şeyimi güçlendirmek içindir. Ya da benim işte İngilizcemi güçlendirmek için bir kursa gidiyorum. İşte yüzümü daha pürüzsüz yapmak için neye gidiyorum? İşte bir cildiyeye bir şeye gidiyorum. Bunların hepsi benimle ilgili şeylerdir. Benim sahip olduğum şeyler. Sahip olduğumuz her şeyin bir kursu var. Sahip olduğumuz her şeyi geliştirmek mümkün. Ama biz o sıfırı unuttuk, özü. Onunla ne zaman ilgileneceğiz? Burası için söylemiyorum, burayı tenzih ediyorum ama bizi izleyenler için genel olarak konuşuyorum. O özü kaçırdık biz. Ama Allah'ın istediği şey bizden o özle ilgilenmek. Bizi çünkü fiziklerimizde sahip olduğumuz şeylerle değerlendirmeyecek. Bize kendinden üflediği şeyle değerlendirecek. O özü kaçırdık. O özün fitness'ını kaçırdık. O özün antrenmanlarını kaçırdık. Eve geliyoruz işten. Sabahtan akşama kadar o özü hakikatinden uzaklaştırmakla meşgul oluyoruz. Bir dizi izliyoruz, bir film izliyoruz. Tamamen sahip olduğumuz şeyleri geliştirmek, başka bir maksadı yok. O sıfırı kaçırdığımız için de, kendi özümüzü kaçırdığımız için de insanlık bu kadar çökmüş durumda diye düşünüyorum. Sanki bir matematiğin çökmesi gibi. Sıfırdan matematiği çıkartırsanız, insanın da ruhuyla ilgilenmesini, bu aklı, bu matematiği çıkarttığımız zaman insan böyle bir ceset çöplüğüne dönüyor adeta. Sanıyoruz ki sadece cesetten ibaretiz. Halbuki Allah tam olarak bizden özümüzü, o sıfırla ilgilenmemizi istiyor. Ruhumuzla ilgilenmemizi istiyor. Buradaki sohbetler bildiğim kadarıyla böyle çok neşeli, işte gırgır, espriler yapılıyor. İşte bir adam geldi böyle ketum ketum bir şey anlatıyor falan diye olabilirsiniz ama sizlere burada alıştıkça biz de seminerlerde böyle hani daha rahat olduğum ortamlarda daha keyifli olabiliyor. Ama bazen böyle hüzünlenmek lazım arkadaşlar. Yani bazen anlamadığımız konuları olabildiğince çalışarak dinlemek lazım. Bilgi önce bize bir yerden sesle gelir. Ondan sonra vakti geldiği zaman onu iyice anlamaya çalışırız. Benim meşrebim biraz özellikle askerlikte çok fazla boş vakit buluyorduk. Risale-i Nur okuyordum. İsmet diye bir arkadaşım vardı. Ankaralı. Allah ondan razı olsun. Beni işte Risale-i Nur'la tanıştıran oydu. Ondan çok fazla bilgi öğrendim. Çok fazla kısa öğrendim ben Risale-i Nur'lardan. Ondan öncesinde daha çok Mesnevi ile işte Mevlana'nın öğretileriyle meşguldüm. Hala daha ikisini harmanlayıp o hakikat çemberinin içini, benim ödevim olan, Allah'ın bana verdiği ödev olan o hakikat çemberinin içini olabildiğince bilgilerle doldurmaya çalışıyorum ki onun istediği bir kula daha çok yakın olayım diye. Mevlana'nın bir şeyi vardır. En önemli bize anlattığı şeylerden birisi. Dünyaya insan göbek bağını kestiği zaman geldiğini anlarız değil mi? Anneden doğar ve göbek bağı kesilir ve deriz ki ha bu doğdu deriz. İlk alameti budur yani. Göbek bağı kesildiği zaman insan doğar. Ama Mevlana şöyle söyler. Anneden olan göbek bağı kesildi ama insanın asıl doğumunu oluşturacak olan şey farklı bir göbek bağıdır. O da dünyaya olan göbek bağı. Yine Mesnevi'de şöyle bir beyit vardır. Ey oğul, kır zincirlerini, ne zamana kadar altın ve gümüşün peşinde koşacaksın. Bu altın ve gümüşün peşinde koşmaktan vazgeçtiğin an dünyaya olan göbek bağı kesilir. Ve gerçekten doğmuş olursun. O zamana kadar biz ölüyüz arkadaşlar. Hakikatten uzağız. Ancak imanımız ancak taklidi olabilir belki. Ama altın ve gümüşün peşinden. Burada altın ve gümüşü işte bir patronunuza kendinizi sevdirmek olarak alabilirsiniz. İşte arabanızı değiştirmek olarak alabilirsiniz. Bunların hepsi
altın ve gümüştür. Dünyada kalacak şeylerdir yani altın ve gümüş. Bu altın ve gümüş sevdasından, bu heva hevesten vazgeçtiğimiz an biz dünyaya olan göbek bağımız kesilir. Ve asıl o zaman doğmuş olur. Ve bizim yapmamız gereken şey aslında bu. Dünyaya gönderilme sebebimiz bu. Doğmak. Baştan doğmak. İşte bu da ancak bu göbek bağını kesmekle mümkün. İkinci göbek bağı. Asıl olan göbek bağı. Çünkü anneden biz kendi irademiz dışında doğuyoruz ama dünyadan dünyaya doğmamız için, Allah'a doğmamız için bu göbek bağını kesmemiz lazım. Çocukken bulunduğum ortam gereği biraz bu konulardan uzaktım. Sonra 18-17 yaşlarımda bazı tevafuklarla, işte Elif gibi Sevmek kitabında onu anlattık. Eyvallah kitaplarında keza onları anlatıyorum. Biraz daha böyle bu konulara meyil etmeye başladım. Hocam şey demişti bana, duvar meyil ettiği yöne yıkılır. Bilmiyorum duydunuz mu bu cümleyi hiç? Duvar meylettiği yöne yıkılır. Hani şey deriz ya, tefekkür en büyük ibadettir ya da işte şu kadar bin yıllık ibadettir diye. İşte bu tefekkürdür. Mesela bu cümleyi düşünmek tefekkürdür. Duvar meylettiği yöne yıkılır. Bir düşünelim kendi içimizde. Bizi izleyen... Efendim? Çok iyi biliyorsun. Eyvallah. İnşaatçı olduğundan mı? Ha, 4 katlı duvarlarını yapıyorsun. Eyvallah. Gerçekten de öyle değil mi? Eyvallah. Şehir efsanesi değil yani. Gerçekten yıkılıyor. Eyvallah. Maneviyatta da onun bir kuralı var. Onun tefekkürünü yapıyoruz biz. Yoksa fizikteki kuralı sen hepimizden iyi biliyorsun yani. Üstüne yıkılmadı hiç şimdiye kadar. Değil mi? Üstüne yıktığın adam oldu. Evet. Eyvallah. Şimdi buraya arkadaşımız bir duvar örse, böyle bir santim birkaç santim bana yatık olsa, sorsak burada herkese, desek ki işte 3-5 yıl sonra bu duvar yıkılacak. Herkes der değil mi abi? Bakar, ha mail ediyor bu tarafa. Abi sana doğru yıkılacak der herkes. Çünkü belli eder yani duvar. İşte burada çok farklı ailelerde, benim gibi, benim çok daha gençlikteki halim gibi, çok daha farklı ailelerde, özellikle izleyenler için söylüyorum. Çok daha farklı ailelerde, zor şartlarda işte ilim öğrenme çabasında olabilirsiniz. Lütfen güzel yönlere meyletmeye çalışın arkadaşlar. Çünkü belki şu an zorlanıyorsunuz, belki şu an çok imkanınız yok. Bir şeyler çabalıyorsunuz, bir şeyler öğrenmeye çalışıyorsunuz ama çevreniz buna müsaade etmiyor. Lütfen güzel şeylere meyletmeye çalışın. Bir gün gelecek, o duvar tam olarak o güzel yere yıkılacak. Ama biraz meyletmek lazım yani. Sokaklarda gıybetlerin, haramların içinde gezip, evde gelip sabah akşam televizyon, dizi izleyip güzel şeyler hayal etmek biraz polyanlacılık oynamaya benziyor. Biraz fedakarlık yapmak lazım. Biraz duvarımızı güzel yönlere meylettirmek lazım ki vakti geldiği zaman birisi gelip elimizden tutar, birisi gelip omuz verir bize ve güzel yerlere yıkılır duvarımız. Güzel bir hayata sahip oluruz. Ondan önce olamadığımız bir hayata sahip olabiliriz. Ama öncelikle o duvarı güzel yere meylettirmek lazım. Çok farklı gündemleri oluyor insanların. 80-90 arası özellikle en son sokakta böyle çamur içinde eve gelip annesinden dayak yiyen nesiliz biz yani 80-90. Ondan sonra hep internete döndü bu maçlar falan. Onlar bilirler. Bizde böyle bir yani Twitter falan hashtagler yoktu ama sokakların kendine özgü hashtagleri oluyordu. Ve takip ediyorduk. Yani kim onu getiriyordu? Mesela misket furyası oluyordu. Kim o furyayı getirmiş? Kim demiş ki bu yaz herkes misket oynayacak bilmiyoruz ama o mahalle o yaz herkes misket oynardı. Tasoculuk oynardık. Futbolcu kartlarıyla kapışırdık birbirimizle. Her sene farklıydı. Yani 8 yaşından 12 yaşına kadar ben size her sene yazın ne yaptığımı, neyle meşgul olduğumu anlatır. Patencilik oynardık bir ara. Bir ara bir şey çıkardı böyle. Bildiğiniz ne yapardık en son? Fırıldaklar vardı. Futbolcu kartları vardı. Ben hep yenilirdim Trabzonsporlu olduğum için. Hep düşük puanlı futbolcular bizdeydi. Misket oynardık, taso oynardık. Ne vardı başka abi? Abi bizim kızlar oynardı onu da abi. Sen ha, onu bilmiyorum abi. Siz nerede oynadınız onu? Eyvallah. Eyvallah. Evet. Hayalhanem sohbetine dönmeye başladı burası. Evet. Hikmet Han'ın sohbetinden hayalhanem sohbetine dönmeye. Bunlar da lazım tabii. Gülmek, keyiflenmek de lazım. Neyse hani anlatmaya çalıştığım şey abim işte ne oynuyordun abi? Sihirli Annem oynuyordu. İşte biz bir şey oynuyorduk. Sürekli gündem değişiyordu. Hiç giden varsa eğer bir hayvanat bahçesinde maymunların böyle tepkilerini falan ölçerseniz böyle çok acayip tepkileri vardır maymunların. Muz atırsınız onun için kavga eder. İçeri bir şey atarsınız bütün herkes muzu bitirir. Bitmemiştir muz az önce kavga ettikleri muz. Gider o yeni şey için, yeni olduğu için onunla kavga etmeye başlarlar. Bu misketler, şeyler hepsi geçti. Üniversiteye geldik. Üniversitede başka şeylerin kavgası oluyor. Patronla, gelecekteki patronlarımıza CV biriktirmeye başlıyoruz. Bir kurs açılıyor mesela, bilmem ne kursu. İlk sorduğumuz şey, sertifika veriyor musun? Çünkü CV'mi eklemeyeceksem boş boşuna niye gideyim oraya diyor. Bu hiç değişmiyor. Bunu fark ettikten sonra ben işte 17-18 yaşlarımda
Üniversitenin 1. yılıydı. Ya dedim bu hayat böyle gitmez. Bir şeyleri değiştirmek lazım yani. Ya biz maymun değiliz ki sürekli gündemimiz değişsin. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam zamanında şu sokakta yürürken çiçeklerin rengi farklı değildi ki. Gökyüzünün rengi farklı değildi ki. Ay, güneş ne farklıydı? Farklı olan bir şey var mıydı? Şu bizim yaptığımız çirkin binalar dışında farklı olan hiçbir şey yoktu ki. Mevlana zamanında bitkilerin rengi mi değişikti? Gökyüzünün rengi mi değişik? İnsanların ses tonu, boyları, sakalları neyi değişik? Hiçbir şey değişik değildi. Şu an burada gördüğümüz her şey o zaman da vardı. Onların gündemi farklıyken, Hikmet dedim senin gündemin farklı olmaması lazım ya. Bunu kendine yedirmemen lazım. Çünkü sen maymun değilsin ki. Biri ortaya bir şey atıyor, bütün ülke onun peşinden koşuyor, onun şeyini yapıyoruz. Biri ortaya bir şey atıyor, işte bütün abimiz gitmiş oyunu oynamış. Bu değil, insan olmak bu değil. Biz bunun için gelmedik bu dünyaya. Bir gündemimiz olması lazım arkadaşlar. Twitter'da gördüğünüz bir şey uğruna saatlerinizi vermekten. Ben sıkıldım. Hem de acayip sıkıldım yani. Başka bir şeyin peşinden koşmamız lazım. Yani bir tane gündemimiz olması lazım. Birisi gelip bize sorduğu zaman abi sen nesin diye çatır çatır o gündemi anlatmamız lazım. Ben buyum demem lazım. İşte ben 18 yaşına kadar bana biri sorduğu zaman sormuyordu. Öyle bir çevrem, soracak da bir çevrem yoktu ama biri sorduğu zaman bana sen nesin diye, senin gündemin ne diye kem küm ediyordum. İşte bu sene kesin şampiyon biziz. 31 yaşındayım. 33 senedir şampiyon olamayan bir takımı tutuyorum zaten. Trabzonspor'u. Allah kabul etsin, yardımcımız olsun yani. Yani gündemimiz hep sürekli değişiyordu. Ve gerçekten bir davam, meselem yoktu yani. Anlatabileceğim, insanlara anlatabileceğim bir şeyim yoktu. Bir gündemimiz olması lazım. Sabit, değişmeyen. Çünkü Allah'ın sevdiği insanların tek bir gündemi vardı. Hiç değişmiyordu. Fark ettikten sonra bir şeyleri hep aynı kaldılar. Ama bu dünya makinesi bizi sürekli farklı farklı şeyleri atlatmaya, zıplatmaya çalışıyor. Her gün gündemimiz değişmeye çalışıyor. Şu anki gibi. Ama bu yanlış. Ya bütün dünya hakikati hakkında farklı şey de konuşsa hakikatin tek harfini değiştirmeye kimsenin gücü yetmez. Hakikat tektir ve hakikat Allah'ın sevdiği kulların yaptığı şeylerdir. Onların ilgilendiği şeylerdir. Bizim onları yakalamamız lazım. Tabii geride kalarak değil. Aynı konuları günümüze taşıyıp günümüz mesleklerinde çok 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 başarılı olarak onların sahip olduğu gündemlere sahip olmak lazım. Neydi onların sahip olduğu gündemler? Kendilerini Allah'a sevdirmek ve Allah'ı sevmek. Bu kadar. Bir de bizim gündem ya da insanların gündemine bakın. Patrona sevdirmek için CV biriktirmeye başlıyor. O bitmiyor, ondan sonra bir eş bulmak için kızlara kendini sevdirmeye başlıyor. O bitmiyor, işte çocuğuna daha şöyle olmak için, böyle olmak için. Sürekli gündem değişiyor. Ben bundan çok sıkıldım. Ve benim gibi sıkılan bir sürü insan olduğunu biliyorum. Biz çok sıkıldık bundan. Maçlardan, futboldan, spordan sıkıldık. Dizilerden sıkıldık. Yeter artık. Şöyle konuşabileceğimiz, anlat bakayım kendini dediği zaman birisinin konuşabileceği, anlatabileceğimiz şeyler biriktirmemiz lazım. Ve işte 18'den sonra Mevlana kimdir bilmezden sonra onun farkına vardıktan sonra kendime hep şu soruyu soruyorum. Hikmet, şu an ilgilendiğim konuyu Allah'a anlatabilir misin? Yani şu an bir şeyle meşgulüm mesela. Huzura gittiğim zaman o meşgul olduğum şeyi Allah'a anlatabilir miyim? Yani ona yüzüm olur mu? Ve o günden beri ilgilendiğim her şey değişti. Çünkü soruyorum kendime, maç izliyorum mesela. Ya diyorum ben bunu Allah'a anlatamam ki. Neyini anlatacağım yani bu maçı? O keyfimden vazgeçtim. Birisiyle boş bir muhabbet ediyorum. Anla Hikmet, sen bunu Allah'a anlatabilir misin şu anda ne yaptığını? Anlatamam, yüzüm kızarır, bozarır, düşerim yerlere, yerlerin dibine gelirim. O zaman bununla meşgul olma. Allah'a anlatabileceğimiz şeylerle meşgul olmamız lazım. Tıpkı şu an sizin burada yaptığınız gibi işte. Bunu dert edinmek lazım. Ve bu öyle bir dert ki geçmişinde biraz bu konulara uzak insanlar bunları dert edindiği zaman sizin de oluyor mu bilmiyorum. Hep kafasının bir köşesinde ya şimdi ben biraz ilimde ilerliyorum ama Diyarbakır'daki 13 yaşında Ahmet kardeşim var benim. Ailesi bu konulardan bir haber. Sokakta şuraya gel diye çağırdığı arkadaşlar bu konudan bir haber. Okulda öğretmenleri bu konulardan bir haber. O Ahmet'e kim anlatacak bunları? O Ahmet'e ne olacak arkadaşlar? O Diyarbakır'daki 13 yaşındaki Ahmet ne zaman öğrenecek bu konuları? Benim gibi 18-19 yaşında mı öğrenmeye başlayacak? İnsan, samimi bir insan, bu hakikatin ciddiyetinin farkında olan insan ve Allah'ı samimi olarak sevmeye çalışan insan ve kendisini ona sevdirmeye çalışan insan bu Ahmet'in durumunu düşündüğü zaman Allah için yaşamayı kim anlatacak abi? Bunu kim dert edinecek abi bunu? Biz abilik yapmazsak ona kim abilik yapacak ona? İşte birilerinin çıkması lazım. Bazı delilerin çıkıp o Ahmet'i düşünmesi lazım abi. Ya bu deliliktir evet. Gidip Diyarbakır'daki 13 yaşındaki Ahmet'i düşünmek deliliktir. Ama deli lazım işte. Bunu dert edinecek deliler lazım. İnşallah ben hayallerimi o görüyorum. O delilerle dolu insanlar görüyorum yani. Önce kendisini düzeltmeye çalışan ama kendi keyfinden tamamen vazgeçip o 13 yaşındaki Ahmet için çabalayan deliler görüyorum işte. Bu izleyenler arasında da varsa böyle insanlar, başkalarını düşünen, başkalarının derdiyle dertlenen insanlar, lütfen bir şekilde bir birlik olsunlar. Öğrendikleri şeyleri birilerine anlatmaya çalışsınlar. Çünkü çok ihtiyacımız var. Dünya zincirleri, heva heves zincirleri bizi çekip duruyor kendisine. Hakikati unutmak adına, hakikati araştırmamak adına elinden geleni yapıyorlar. Bir kendimize gelmemiz lazım. Yani bugün bakkala giderken bile hazırlık yapıyoruz yani. Ne alacağız? Alacağımız şeyin parası kaç? Bir hazırlığını yapıyoruz. Dünyaya geldik. Hiç kendimize oturup
Özellikle izleyenleri soruyorum. Oturup sorduk mu ya bu dünyaya geldik yani mesele nedir, konu nedir diye. Buraya geldiğim zaman hayalime işte Onur'a sordum. Abi kaç dakika oturacağız orada? Nasıl bir konudan bahsedelim? İşte kameraya mı konuşmam lazım yoksa buradaki işte kardeşlerime konuşmam lazım? Bir hazırlığını yaptım yani mühim bir şey çünkü. Fiiliyat gerçekleştireceğiz. Onun bir hazırlığını yaptım. Onun hakkında bilgi aldım. Bugün dünyaya gelmiş 60 sene yaşayıp 2 metre toprağa gidecek insanlar var. Hiç sormadık ya kendimize. 60 sene geçmiş. 60 sene geçecek belki. Hiç sormayacak mıyız kendimize? Ya bu dünyaya geldik. Niye geldik? Kim gönderdi bizi buraya? Bir yapacaklar listesi var mı bu dünyada? Burada da birçok kişinin görevi vardır değil mi? Buranın temizliğinden sorumlu kardeşler vardır. Ne bileyim işte kameralardan, sistemden sorumlu insanlar var. Herkesin görevi var. Böyle salınmış gibi gelmiyor. Çayıra salınmış gibi burada durmuyoruz. Herkesin bir görevi var. Dinleyen, çok güzel dinleyen arkadaşlar var. Herkesin bir görev listesi var. Yapacaklar listesi var. Bu dünyada bizim görev listemiz ne? Yapacaklar listemiz ne? Bunu sorgulamadan bir ömür geçiyor. Dünya düzeni tamamen insana bunu sorgulatmamak üzere kuruldu. İlkokuldan alıyor seni, üniversiteden bitirene kadar kendine dair, özüne dair hiçbir şey sordurtmadan yaşatıyor seni. Neyi sordurtuyor? Fiziğini sordurtuyor. Yani benim vücudum dedim ya az önce. Benim sahip olduğum şeylerin hepsini sordurtuyor bize. İşte güzel bir vücudun var mı diye sordurtuyor. Erkekleri fitness'a göndertmeye çalışıyor. Niye? Senin vücudun güzel olması lazım. Hep benim sahip olduğum şeyleri güzelleştirmek uğruna bir sistem kuruldu dünyada. Ama o sıfır unutturuyorlar işte bize. O sıfırı unutunca da sistem çöküyor. İnsanlık çöküyor. Sokaktaki kedilere benziyoruz. Bilmiyorum derdimi anlatabiliyor muyum ama gündemimizin değişmemesi lazım. Ve dünyada değişmeyecek tek şey ona sevdalanmak. Onun dışında her şey değişiyor abi. Yani siz bilmiyorsunuzdur ama bir kıza sevdalanınca hemen başkasına şey yapabiliyorsun. 3 gün sürebiliyor yani. Yani kuzenlerinizle ilgili bir durum tamamen. Sizle ilgili değil yani. Eyvallah. Değişme... Eyvallah abi. Bir arkadaş yani. Bir arkadaş rivayete göre birini sevdiğin zaman güzelliğine göre bir sivilce gelince bırakıyorsun. Erkeklere sevdalanan hanım arkadaşlar için de erkeklerin cebine bir kıvılcım gelince sevdalanmayı bırakıyorlarmış diyorlar. Öyle diyorlar yani. Bir rivayete göre. Öyle okumuştuk biz. Biz bilmiyoruz. Kuzen, bir kuzen. Hepimiz bir kuzeniz sonuçta birilerinin değil mi? Değişmeyen tek gündem hiç değişmeyecek, hiç eskimeyecek, konuş bitmeyecek bir gündemi hedef almaktır. O da sadece geriye benim ilmim kadarıyla Allah kalıyor. Onun dışında her şey değişiyor çünkü. Her şey geçiyor, her şey eskiyor, her şey bitiyor. Hani çay diyoruz sürekli ama yani çay da bitecek neticesinde. Çayı çay kadar sevmek lazım. Bir şeye sevdalanınca da onu bir ölümlü gibi sevmek lazım ancak. Onun dışında bütün enerjimizi, o Allah'ın bize verdiği yüreğimizdeki o sevda boşluğunu ancak Allah doldurabilir. Kızla ya da bir parayla, bir makamla, onlara sevdalanmakla dolacak şey değil bu. İçimizdeki şey. Çayı sevdin herhalde abi. Sevdim abi. Çok güzel. Bu 3. 4. bardak. Allah razı olsun. Çok güzel bir harmanlanmış yani. Biz de çeke bakıyoruz abi. İç çeke bakıyor. Ismarlamıyorlar mı size? Ama burada çok kalabalık ya. Hangi birini yetiştireceksin çayı? Çıkışta arada içiyoruz değil mi? Eyvallah. O zaman ara mı yani? Arada içiyoruz derken? Ara istiyoruz anlamında mı? Eyvallah. Bu bizle ilgili ben konuşmak istedim. Bizi ıskalamamızla ilgili konuşmak istedim. Bunu lütfen unutmayın. Konuştuğum zaman böyle bazı şeylerin yitip gitmesinden korkuyorum. Çünkü ben de 18 yaşına kadar sadece dinlerdim. Hemen yitip giderdi. Benim yani sakallı gördüğünüzde ilahiyatçı işte yok İmam Hatipli falan sanmayın. Ben tam bir sayısal öğrencisiyim aslında. Öğrencisiydim. 7-8 sene önce bitirdim üniversiteyi. Gemi inşaat mühendisiyim ben. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde bitirdim. Gemi inşaat mühendisiyim. Ben kendimdeki değişime şahit olduğum için sadece bazı bilgilerin, bazı temiz böyle yalın bilgilerin kardeşlerime ulaştığı takdirde o insanların değişeceğine inanıyorum. Ve bütün enerjimi buna harcıyorum. Şimdiye kadar çok fazla sayıda işte söyleşi seminer yaptık. 4 gündür de bir yerdeyiz. Konya'daydık, Ankara'daydık bir yerde. Tek amacım kendi değişimime şahit oldum ya. Şu 3 kuruşluk ilmi kendi sahip oldum. Şu ceviz kabuğunu doldurmayacak ilmi. Kardeşlerime aktardığım takdirde onların da değişeceğine inanıyorum. Ama sadece o şeyi bilmemiz lazım işte. O sıfırı, o özümüzü, ruhumuzu kaçırmamamız lazım. Çünkü Allah'ın bizden istediği şey o. Kendinle ilgilen. Kendinle de ilgilen. Başka şeyleri bırak değil. Bir odaya gidip sabahtan akşama kadar zikir çekmek. Kendinle de ilgilen ama. Ben senden ne istiyorum? Onunla bir ilgilen. Onu kaçırıyoruz. Dolayısıyla bu anlattığım, az evvel anlattığım şeyi lütfen unutmayın. Çok kısa hatırlatmak amacıyla. Şu an sahip olduğumuz, gördüğümüz her şeyi önüne benim koyup
cümleyi kurabiliriz. Benim elim, benim şeyim, benim şeyim. Ona sahip olan şey ne peki? Ya biraz daha düşünelim mi? Ona sahip olan şey ne? Her şey benim diyoruz. Benim demediğimiz ne var? Her şey benim diyoruz, benim diyoruz, benim diyoruz, benim. Yani elim kopsa Hikmet kalır mı geri? Konuşabilir mi? Konuşur. Bacağım kopsa konuşur. O zaman ben bacağım elim değil. CV'mi yırtıp atsalar özgeçmişimi. Konuşmaya devam edebilir miyim? Ederim. İstanbul Teknik Üniversitesi'ndeyim dedim. İstanbul Teknik Üniversitesi yıkılsa şimdi devam eder miyim? Ederim. Bütün arkadaşlarım gitse, anam babam gitse Allah korusun. Devam eder mi? Ederim. O zaman onlar ben değilim. Hiçbir şey ben değilim. Patronum, sahip olduğum şeyler, evler, arabalar, kıyafetlerim, bacağım, kolum, kafam hiçbir şey ben değilim. Ruh işte. Ruh. Onunla ilgilenmemiz lazım. Onun fitness'ini araştırmamız lazım. Onun fitness nedir? Yani onu nasıl geliştiririm? İşte hayal hanem bu antrenman sahalarından birisi. O ruhu geliştirecek kalemlerden birisi. Bunu unutmayın. Bir de şöyle de bir konu var. Hani çok yerde değinilmiyor ama şimdi burada atıyorum bir örnek verelim. Namaz örneğinden yola çıkalım. Belki en büyük kanayan yaramız. Şimdi çok böyle bu konulara girmeyen birisine desek ki ya şurada bir tane işte tuş var. Ona bas. Bütün namazlarını şimdiye kadar kılmış sayılacaksın. Herkes basar değil mi? Yani ateist bile gelir basar belki ya garanti almak için kendini yani. Ve bir tane bas sen kılmış olacaksın. Ne zararım olur der. Değil mi abi? Basar gider yani. Ve şu an hepimize desek ki abi bundan sonra ömrünün sonuna kadar bütün namazlarını kılınmış sayılmasını ister misin? Ya da o şevk olsa gelsin mi sana? Ömrün boyunca hiç zorlanmadan bütün namazlarını kılacaksın. Herkes ister değil mi? Bunu herkes ister. Yani namaz kılmayı herkes ister aslında. Ama bu herkesin içinde namaz kılmayan, kılamayanlar da var. Peki bir insanda iki düşünce nasıl olur? Yani namaz kılmak isteyen bizsek, namaz kılamayan ya da namaz kılmayan ya da namaz kılmak istemeyen kim? İkisi de aynı kişiden çıkıyorsa burada bir problem var. Aslında problem yok. Allah'ın verdiği çok güzel bir düzen var. Bize diyor ki iki düşünce de sende olacak. Belki ömür boyu olacak. Ama sen hangisini beslersen o sende güçlü olacak. Şimdi iki kişi bilek güreşi yapsa burada, ikisi de insan, ikisinin de yapısı tamamen aynı. Ama antrenmanlı olanı, işte gördüğümüzde çok kaslı var. Bir tane cılız bir işte çocuk var. Şimdi burada başka birisi olsa sizi tanıdığı için şunla şu bilek güreşi yapsa kim kazanır derdi. Güzel bir örnek verirdi. Herkes gülerdi ama ben sizi tanımadığım için kim mesela en güçlü kim var orada abi? Böyle canavar gibi. Süleyman abi var. Süleyman abiyle Angelus kim abi böyle? Furkan'la Süleyman abi kapışsa burada. Hiç kapıştırmaya gerek yok. Süleyman abi deriz. Neden? Kendisini belimiz kadar kolu var. Hani şey deriz. O onu geliştirdiği için arkadaşlar o onu yener deriz. Biz de dedim ya az önce iki tane his var. Namaz kılmak isteyen de biziz ama namaz kılamayan da biziz. O zaman ne olacak? Hangisini geliştirirsek, hangisi için antrenmanları yaparsak o her zaman galip gelecek. Yani duvar nereye meylederse o her zaman galip gelecek. Onun için duvarımızı ördüğümüz o ilim duvarını, itikat duvarını, iman duvarını her zaman güzel tarafa meyledecek şekilde inşa etmek lazım ki vakti geldiği zaman çok güzel biraz onun savaşçısı olurum diyeyim. Bir de yine bir çok belki dikkatten kaçan benim deneyimlediğim bir şey söylemek istiyorum. Son bu olsun arkadaşlar. Yani bu çok sırlı bir şey. Belki şu an siz kaçırıyorsunuz bunu. İçinde bulunduğunuz için farkında değilsiniz ama özellikle izleyenlere yine söylemek istiyorum. Bir şey öğrendiğiniz zaman mutlaka gidin anlatın birine. Çünkü savaşçı kitaplardan öğrenilerek istediğin kadar ezber yap olmaz. Ben kitapları çıkarttığımdan beri, insanlara bir şeyler anlattığımdan beri benim değişimim çok daha fazla hızlandı. Bir belki aldığım dualardan bir kardeşime anlatıyorum bir şey. Onun duasıyla belki ben gece uyurken onun gözyaşlarıyla ettiği dualarla iyi ki Hikmet abi bana böyle bir şey anlattı. Hayatım değişti dediği dualarla belki bana çok daha tesir etmeye başladı o ilimler. Şu an hiçbir pozisyonda olmayabilirsiniz. Belki iki tane insana ulaşıyor olabilirsiniz. Kimseye ulaşmayın. Evinizdeki annenize, evinizdeki kardeşinize mutlaka anladığınız bir şeyi anlatın. Bu günümüzün bence en mühim meselesidir. Lütfen anlatın arkadaşlar. Küçücük bir kıssa mı öğrendiniz? Yani buradaki hayal, şurada oturan, beni gören herkese zaten bunu söylüyorum. Zaten yapıyorsunuz diye düşünüyorum ama öğrendiğimiz her şeyi lütfen birisine anlatalım. Ancak böyle tam olarak öğreniyoruz çünkü. Hani bir söz vardır ya, kopya hazırlarken zaten anlıyorsun konuyu. Hani kopya hazırla çekme çünkü anlıyorsun kopya hazırlarken diye. Mutlaka anlatın arkadaşlar. Şu benim meselesini bir anlatın mesela akşam. Bu akşam gidin annenize babanıza. Ya anne gerçekten Hikmet abi bir şey anlattı. Bak şu benim elim bu benim. O zaman ben değilim. O zaman ben kimim anne? Ben dediğim şey nedir? Onu geliştirmek için ne yapmam lazım anne? Bana niye bunu anlatmadın anne? Baba bana niye şimdiye kadar işte güzel sigortalı işler bul şunu bunu anlattığında benle ilgili bahsetmedin? Çünkü Allah'ın bizden istediği şey işte kolumuzdaki kas, işte gözümüzdeki gözlük ya da okuduğumuz okul değil. Benle ilgilenmek, onu geliştirmek. Bunu niye anlatmadın bana anne? Diye gidin bir sorun bakalım. Ve onların hürmetine, anlattığınız insanların hürmetine, o kardeşlerinizin duasıyla
bu ilim bize çok daha fazla sirayet edecek diye düşünüyorum. Benim deneyimlediğim şey buydu. Lütfen herkes bunu yapsın. Ve bu şunu sağlar arkadaşlar. Bir şey öğrendiniz, birisine aktardınız. 2 faydası var. Bir, onun duasını alıp size o ilmin daha çok sızmasını, siz daha çok kucaklamasını sağlarsınız. İkincisi, o huzur, o mutluluk sizi o ilim peşinden götürmeye devam eder. Kendinizi insanlara bir şeyler anlatan birisi haline getirmiş olursunuz. Lütfen evinizden başlayarak, komşunuzdan başlayarak, sokaktaki kardeşlerinizden, arkadaşlarınızdan başlayarak elinizden geldiğince anladığınız şeyleri, kıssaları, bilgileri, işte burada Mehmet abinizden, Yunus kardeşinizden, Onur kardeşinizden anladığınız bilgileri gidin birileriyle paylaşın. Kendiniz de bu yolun bir savaşçısı olmak uğruna çaba gösterin. İnanın her şey çok daha güzel olacak. Çok teşekkür ederim. Burada beni çok güzel ağırladınız bugün. Ben heyecanlıydım burada sizlerle olduğum için. Yani çok fazla etkinlik yapıyorum ama böyle savaşçılarla birlikte konuşmak benim için ayrı bir heyecandı. İlk deneyimdi. Dolayısıyla yanlış bir şey söylediysem kesin bilgi cahilliğimdendir. Başka art niyet vesaire bunlar olamaz. Biz de elimizden geldiğince ilmimizi arttırmaya çalışıyoruz. Hocam derdi bana, kul kulluğunu yapar, Allah Allah'lığını yapar diye. Bizim görevimiz kimseyi yadırgamak, kimseyi şucu bucu onlucu demek değildir. Biz kuluz arkadaşlar. Herkes bu bilinçle yaşasın. Her an kendimizi geliştirmemiz lazım. Biz bir aileyiz. Hatamız olursa kardeşler kardeşe bu hatalarını anlatır. Tek amacımız var. Allah'a kendimizi sevdirmek. Onun dışında her şey boş. Çok teşekkür ediyorum burada beni ağırladığınız için. Eyvallah kelimesiyle sonlandıralım, sırlayalım. Hocam öyle derdi. Allah'ın geçtiği muhabbetler bitmez, sırlanır diye. Biz de sırlayalım burada. Tekrar açılmak üzere. Çay vakti geldi abi. Eyvallah, çok sağ olun. Teşekkür ederim.